Başkan Biden da son gelişmeleri takip ediyor bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan saldırılar İsrail'in meşru hakkı diye de eklendi yine Beyaz Saray tarafından. Bunu da bir belirtmiş olalım. Şimdi şu çok merak ediliyor. Yani biz hakikaten öyle bir çemberin içine girdik ki bir yıldan beri. İsrail bir saldırı yapıyor, İran misilleme. Hadi top İsrail'e geçti tekrardan. İran, İsrail arasında hakikaten böyle gerçekten akıl almaz, yani sürreel gelişmeleri de yaşadığımız bir dönemin içerisindeyiz. Tabii diğer yandan biz bunları konuşurken ama tehdit çok büyük. Her an bunun bir bölgesel, daha da çatışmaların genişlediği bölgesel bir savaşa dönüşme ve oradan da küresel çapta bir çatışmaya dönüşme riskini her zaman konuşuyoruz ama yine soru şuraya geldi gündem gereğince. İran ne yapacak? Şimdi İsrail'e karşılık. Çünkü İsrail'den bir saldırı gelirse İran'ın da buna derhal hemen karşılık vereceği yönünde açıklamalar ard arda gelmişti. Evet, başta konuştuğumuz gibi İran daha çekimser kalıyor. Yani artık bu işin bir noktada sona ermesi gerektiği yönünde de mesajlar gelmeye devam ediyor. Ama en nihayetinde diğer yandan da saldırı altında ve kendini de savunması da gerekiyor. Beklenti de o yönde küresel çapta. Siz ne düşünüyorsunuz bundan sonrası için İran'ın olası bir hamlesi anlamında ya da bu şekilde işte misilleme dalgaları devam edecek mi? Bölgesel bir savaşa artık hiç olmadığımız kadar mı yakınız yoksa? Nedir yorumunuz? Dilara Hanım, çok basit bir yöntem kullanalım. 1 Nisan'dan başlatalım. İsrail'in İran'ın başkonsolosluğuna Şam'da gerçekleştirdiği saldırı. Bakın 1 Nisan'dan günümüze süreci 4-5 tane önemli nokta, Heniye suikastı, Hizbullah liderlerinin vurulması, Tahran'ın vurulması. Biz şunu gördük, İran her defasında olayı yatıştırmaya, çatışmayı çözmeye çalıştı. İran'ın tarafı böyle. Peki İsrail ne yaptı Dilara Hanım? İsrail, İran'ın bu yatıştırma çabalarına her seferinde elini yükselterek cevap verdi. Burada herhangi bir bilgi eksikliği, bilgi yanlışlığı var mı? Yok. Şimdi bu resimde İran'ın karşısındaki tablo bu. Ben durduğumda, geri adım attığımda İsrail bana daha büyük bir saldırıyla karşılık veriyor. Şimdi böyle bir resmi karşısına koyan devlet yetkililerinin yapması gereken bir tane şey var. Artık geri adım atmamak ve daha ciddi, İsrail'in gerçekten canını acıtacak bir saldırıyla İsrail'i caydırmak. Eğer İran'da gerçekten biraz siyaset bilen, uluslararası ilişkileri okuyan, bölgedeki çatışmaları doğru okuyan birileri varsa bence İsrail'e ciddi bir karşılık vermesi gerekiyor. İran şu noktada eğer İsrail'le ciddi bir çatışmayı, gerekirse savaşı göze almazsa maalesef bu çatışma kolay kolay yatışacak gibi değil. Buna uluslararası ilişkilerde biz şöyle diyoruz: escalation to de-escalation. Yani elini yükseltiyorsun ki çatışmalar geriye gitsin. Şu an İran'ın karşısında bence bunun haricinde başka bir seçenek yok. Aksi halde ben çok net bir şekilde iddia ediyorum Dilara Hanım. İsrail, İran'ın hava savunma sisteminin içerisine, sınırların içerisine girdi. Oradaki silahları, onu bunu, savunma sistemini test etti. Bundan sonra eğer İran karşılık vermezse bir sonraki sefere çok rahat bir şekilde nükleer tesislerini de vurabilir. Başka şekilde İran'ı geriye götürecek saldırılar da yapabilir. Rejim değişikliğine de soyunabilir. Her şey yola açık. Burada artık iş bence İran'da, yoksa İsrail'in niyeti artık çok net ve net bir şekilde belli.